hoş geldiniz. Yakaladıkları akrebi böyle çıtır çıtır yiyorlar. Tayland'a giriş artı 18 en büyük uyarım. Dünyanın en iyi sokak yemekleri bizde diyorlar. Timsah da bunlara dahil. Bu kurbağaymış, kızartılmış. Türk dönerini Tayland'da böyle satıyorlar. Türkiye'den gelmiş makine. Çok ilginç bir şey göstereyim mi? Bakın bunları canlı canlı yiyorlar. Yılan da satıyorlar. Bakın kurtçuk yiyorlar, solucan yiyorlar, kırkayak yiyorlar, akrep yiyorlar. Sizlere iyi seyirler. Bana da çılgın, bol yemek yemeli, eğlenceli bir Tayland, Bangkok gece hayatı ve pazarları videosu olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Tayland, Bangkok ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. Ben çok heyecanlıyım. Aynı zamanda çok açım. Çünkü akşama kadar bu bölümü çekeceğim diye doğru düzgün bir şey yemedim. Amacım bugün size bu dünyanın en çok turistinin geldiği şehirdeki gece pazarlarını göstermek. Aynı zamanda dünyada en çok turiste ev sahipliği yapan bu ülke dünyanın en iyi 10 mutfağından bir tanesine sahip olduğunu iddia ediyor birçok otorite. O yüzden bugün hem insanların neler yediklerine, gece hayatına gösterebildiğim kadarını göstereceğim tabii ki. Tayland gece hayatını anlatmak biraz risklidir. O yüzden elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Böyle bu kadar Güneydoğu Asya'nın değil sadece Asya kıtasının en ünlü gece pazarlarının olduğu yer nasılmış sizlere anlatmak istiyorum. Olur da bir gün Tayland'ın Bangkok şehrine gelirseniz 40'tan fazla böyle arkamdaki gibi gece pazarları kuruluyor. Gündüz bunların hepsini kaldırıyorlar. Akşam gezebiliyorsunuz ve yeme, içme, alışveriş ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Bugün işte hem bu pazarları gezeceğiz hem de gece hayatında neler yaptığını göreceğiz, tecrübe edeceğiz. O yüzden çarpılmadan şöyle yolun kenarından girişimizi yapmak istedim. Sizlere iyi seyirler. Bana da çılgın, bol yemek yemeli, eğlenceli bir Tayland, Bangkok gece hayatı ve pazarları videosu olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Sıcak bir akşam. Terliyoruz. Bayağı da nem var Bangkok'ta. Açız Burçin Hanım. Çok açım. Ne yapıyoruz bugün? Deniz yüzünden aç kaldık. Akşam gece pazarlarına gideceğiz dedi. Göstermeden eksik kalırdı ama dostlara. O yüzden arkadaşlar şimdi hemen şuradaki pazarlardan girişimizi yapacağız. Sonra size haritaların da üstünde nerede olduğumu, Bangkok'u nasıl gezeceğinizi anlatacağım. Çılgın şeyler yapacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin. O yüzden video başlamadan önce ne yapıyorduk? Şimdi sen yine ekranlarının başında ayağını uzattın, elinde kumandan. Abilerim, ablalarım, affınıza sığınarak böyle genel konuştum. Rahat bir şekilde videoyu izlerken bu arkadaşları desteklemek için televizyondan izliyorsanız videoyu durdurmayın, aksın. Ama telefondan ve tabletten bu videoyu beğenip bir yorum yazarsanız, Tayland'la ilgili sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Bizi destekleyebilirsiniz. Bu şekilde YouTube'un algoritması çalışıyor. Bize yapabileceğiniz en büyük katkı bu olur. Diyerekten yalakalığımızı da yaptıysak çok açım Burçin. Yavaştan pazara doğru girmeye başlayalım. Şöyle geldiğimiz gece pazarının girişi. Evet, sağa bak, sağa bakalım. Yaya geçtiğinden. Bakalım burada yaya geçidi çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Durmadılar. Hello. Hi, thank you. Thank you. Mesela bakın burada adamlar hemen bir şey satmaya çalışıyor ya. Videonun bakın sonuna kadar çok dikkat ederek anlatacağım. Çünkü başınıza gelecek şeyleri tahmin ediyorum Tayland'da. Bilin istiyorum. Neyin ne olduğunu bilin istiyorum. O yüzden bazı böyle müstehcen şeyleri anlatabilirim. Tamamen bilgi amaçlı anlatacağım. Çünkü yanlışlıkla bilmeden gidersiniz. Başınıza ne gelecek görün diye söylüyorum. O yüzden arkadaşlar özellikle bu videonun sonuna doğru çocuklarınızla izlemenizi önermem. Çünkü müstehcen şeyler de anlatacağız. Bu ülkenin gerçeği bu. Bu ülkenin turizmi bu. Bu ülkeye ailecek gelseniz de şu sokakta yürürken başınıza gelecekleri ben size söylemek zorundayım ki en azından bilin, ona göre planınızı yapın. Gittiğimiz ülkeleri yargılamayız. İyisine iyi, kötüsüne kötü. Okey, eyvallah der geçeriz. Ama turistik olarak benim size bunları rehber niteliğinde anlatma yükümlülüğüm var. O yüzden böyle girişinden hemen uyarayım ki ilerleyen süreçlerde bana kızmayın. Pazara geldik. Buranın ismi Patpong Gece Pazarı. Burada böyle uzun bir pazar kurmuşlar. Bunun yakınlarında başka pazarlar da var. Onları da gezeriz. Şöyle bir girişimizi yaptık. Ama ben bugün günlerden cumartesi olmasına rağmen öyle bir
kalabalık bizi karşılamadı. Şöyle ileriye doğru bir gidelim bakalım neler olacak. Burası daha çok böyle hediyelik eşyaların olduğu bir pazar ama tabii ileride restoranlar vesaire de var. Böyle aradığınız birçok şeyin orijinalinden daha iyi görünen ürünleri, hediyelik eşyaları alabileceğiniz ilk yer karşılıyor sizi. Bakın aklınıza gelebilecek her markanın çakma ürünlerini burada bulabiliyorsunuz. Tayland'a giriş +18 en büyük uyarım. Bunu Ping Pong Show her yerde göreceksiniz. Sizi sürekli çekmeye çalışacaklar şurada falan yürürken. Taksici sana gelecek. Bıkacaksın artık. Diyeceksin ki ne var bu şovda? Gitmeyin, tamamen müstehcen bir şov. Ve Tayland'ın bel altı pazarlamasının yapıldığı ne yazık ki özellikle Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerinin buraya gelip gece hayatını meşhur etmesiyle oluşmuş bir endüstri. O yüzden aman diyeyim. Girişi hemen yapalım uyarımızla. Böyle artık yemek tezgahlarının başladığı yere geldik. Burada her şey iç içe. Yani mesela bak dön bana doğru. Sağımda mesela kızlar bak kapıyı açmışlar görüyor musun? Her yer her yerde. Bildiğiniz striptease club'lar ve çekmeyelim. Şimdi sıkıntı olur. Durduk yere ayağımızdan vurulmayalım. Burası da az önceki pazarın girişini geçtikten sonra sizi karşılayan tam anlamıyla artık yeme içmenin olduğu yer. Dünyanın en iyi sokak yemekleri bizde diyorlar. Timsah da bunlara dahil. Bakar mısınız? Bildiğiniz crocodile tongue. Aa, canlanacak sandım şunu. O gördüğünüz timsah dili ızgarası. Şu da bakın yazıyor crocodile. Timsah eti. Dünyanın kaç ülkesinde timsah etini sokakta yiyebilirsiniz? Ürküyorum ben. Yanımda döndüğümde gel. Çok kötü kokuyor. Kokusu gerçekten çok çok kötü. Timsah niye yersin? Yiyecek başka bir şey kalmadı. Yok abi no ping pong show. İstemiyoruz sürekli. Timsah etinin dünyadan nadir bulabileceğiniz yerlerden bir tanesi demiştim ya. Sokak yemeği olarak satsalar da takdir edersiniz milli yemekleri değil. Bildiğiniz kızartma, pilav yerler ve deniz mahsulü yerler. Bir de tom yum çorbası vardır. Aklınızda bulunsun. Ve dünya yine söylüyorum bizim dönerimizi bilmiyor. Yani öyle yazılan döner var ya bir işte Almanya'daki gurbetçilerin yaptığı mekanlarda görürsün genel olarak. Çünkü dünya bunu Araplardaki gibi şıvarma olarak biliyor ve dönerlerinin hepsi soslu oluyor. Bakın burada bile kardeşim gelmiş kebapçı olarak döner satıyor. 100 baht. Video çekmek 100 baht diyor. İşte Türk dönerini Tayland'da böyle satıyorlar. No Thailand, Turkey. Türkiye? This Turkey. Turkish. Machine, Turkey. Türkiye'den gelmiş makine. From Istanbul. Istanbul. Oh really? Ha, you have been in where? Istanbul. İstanbul. Sen Türkçe biliyorsun o zaman. Biraz mı? Abi 20 yıl kalmış ama bence biraz attı. We are coming from Turkey. From Turkey, yeah? Yeah. Oradan öğrenmiş. Eyvallah. Small, very funny, yeah? Turkey, big, big. Yeah, in Turkey. Bizdeki çok küçük, komik diyor. Sizdekiler çok büyük diyor. How is tourism? Okay, now. Okay. Now it's getting better. Eyvallah. Have a nice evening. Vay be, Türkiye'den görmüş getirmiş. Rastgele ha. Kanala abone ol. Thank you. Ya gerçekten bu insanların enerjisi çok tatlı değil mi? Yani genci yaşlısı, kadını erkeği hep böyle bir güleç insanlar. Ama ben o pazarı çok beğenmedim. Çok küçük. Yani bizim pazar Malezya'da gördüğümüz falan çok daha büyük değil mi? Evet. Sence? Burası çok küçük ve bence yenecek yemek hiç yok. Yok mu? O yüzden Bunu geçelim. Hadi sınıfta kaldı. Çin mahallesine. Tayland'da en ünlü ulaşım araçlarından bir tanesini görüyorsunuz. Tuk tuk. Bunlar Hindistan'daki gibi değil ama. Daha böyle fırıldaklı, daha ışıklı, daha fırlama halde ve çok hızlı bir şekilde bu dev metropolde ulaşım sağlayacağınız en iyi araçlardan birisi. Şimdi bu kardeşime 300 baht verdik. Bizi yaklaşık 15-20 dakika uzaklıktaki bir başka pazara götürecek. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Hadi bakalım. Tayland'a hoş geldiniz.
Şimdi yeni bir pazara geldik. Çin mahallesine sonra gideceğiz. Bantan Tong Road gece pazarı diye geçiyor burası. Yine aynı şekilde burada kıyafettir, hediyelik eşyadır, yeme içmedir var. Bakalım burada ne yiyip ne içiyorlar ya da biz ne yiyip ne içebileceğiz. Birlikte tecrübe ederiz. Şimdi bu coğrafya tekstil cenneti olarak bilinir. Myanmar'dır, Vietnam'dır zaten ucuz işçilikten dolayı en çok fabrikaların tercih ettiği yerler ne yazık ki. Ama dikkatimi çekti, hani bunlar sıfır mı değil mi bilmiyorum. Lakin şu sadece 4 dolar ya. Çok uygun. Hani Burçin'in de dikkatini çekmiş. Fiyatlar hani bedavadan biraz pahalı. Şurada mesela gömlekler var. 200 baht. 6 dolar. Şöyle tropikal bir yerde olacağınızı garantileyen bir gömlek. 200-250 baht mesela bu da. Allah Allah. Utanıyorum da şimdi sormaya ikinci el mi diye. Yani çünkü çok garibime gitti. Sanırım aradığımı gördüm. Bakın ne yiyorlar. Kurtçuk yiyorlar. Solucan yiyorlar. Kırkayak yiyorlar. Akrep yiyorlar. Ejderha kafası yiyorlar. Bir insan bunu neden yer? Bakar mısınız? Kara kara kahverengi kahverengi böcekler neden yiyorlar biliyor musunuz? Protein olduğu için. Ve hani bunu bildiğin çerez gibi alıp patates kızartması gibi şurada hazırlıyor. Bak yanında başka şeyler de var. Hani onlar biraz daha balık çeşitlerine benziyor. Okey ama böceği kaç yerde... Galiba. Çekirge mi? Yorumu siz yapın. Uzun zamandır çekirge yemiyordum. Bakalım tadı nasılmış. Çekirge bizi yutlar. Sakın hayatta yemem. Bütün Taylandlılar kurt mu yiyor, çekirge mi yiyor? Hayır, alakası yok. Bu birazcık daha pazarlama ve aynı zamanda böyle her yerde bulabileceğiniz bir şey değil. O yüzden insanlar gayet noodle da yiyor, makarna da yiyor, pilav da yiyor. Aradığınız birçok şeyi de bulabiliyorsunuz. Yoksa biz de sıkıldığımızda, burada aç kaldığımızda sürekli kurtçuk ya da çekirge yemiyoruz. Asla öyle düşünmeyin. Pazarın biraz da şu tarafını gezelim. Bayağı uzunmuş bu caddeler. Küçük görünüyordu ama ilk indiğimiz yer daha meğerse başıymış. Bak burada da bir dünya yine yemek yiyebileceğiniz, bol çekirgeli olmasa da tezgahlar var. Bakın mesela şu normal bildiğiniz karideslerin, kalamarların olduğu bir tezgah ama şunu bile dünya kadar soslamış. Bak size çok ilginç bir şey göstereyim mi? Çok ilginç ama. Geliyor. Bakın bunları canlı canlı yiyorlar. Bak salatasını yapıyorlar. Küçük karides gibi. İzleyin. Ne yapacak şimdi kız? Bak. Canlı canlı hareket ediyorlar. Bakın zıplıyor içinde. Bacım bunu neden yiyorsunuz ya? Teke, bizdeki tekeler var ya, onlardan yiyorlar. Bak atlıyor. Daha hiç işe yarar bir yemek görmedik. Yiyecekler şimdi onu canlı canlı, salatasını yapacak. 60 baht, onlar da gülüyor. Yine bunlar da ismini bilmediğimiz birçok şey. Kurbağa. Bu kurbağaymış. Kızartılmış. Baksanız ayaklarına falan. Bir dünya kurbağacı Necati abi hem bunlardan hem kokoreç satıyor. Gel. Ya şöyle et met yapan bir yer bulsak da yesek. Hani karides kalamar da olur. Bakalım. Asya dendiği zaman sokak yemekleri gelir demiştim ya, işte bunun en büyük örneğini Tayland'da görüyorsunuz. Neden? Çünkü insanlar evlerinde yemek yapmazlar. Evlerinde mutfak dahi yoktur. Tencere tava dahi yoktur. Sokakta alır böyle kızartılmış pirincini ya da işte fried rice diyorlar ya da tom yum çorbasını hemen hızlıca yer. Ve şu manzaraları her yerde görebilirsiniz. Düzgün restoranların olduğu yere geldik bu gece pazarında. Bakalım karnımızı nasıl doyuracağız. Bak buralar çok güzelmiş. Burayı çok beğendim. Pazarın tam kalbine geldik. Aslında az önce kurulan tezgahlar gündüz kaldırılıyor ama buradaki fiziki dükkanları görüyorsunuz, restoranları görüyorsunuz. Ve bayağı tıklım tıklım burası şu an. Bakın her şey sokakta. Burada kardeşim kömür ateşinde yapıyor yemeği. Karidesli bir noodle yapmış. Böyle afiyetle yiyorsunuz. Bir sokak sanatçısı. Allah! Kardeşim bir sokak sanatçısı görüyorsunuz tam merkezde de. Böyle insanları korkutuyor. Burçin yer misin bir tarhana çorbası? Çekirgeli tarhana çorbası yemeye geldik. Ne yapıyor? What is this? Pad Thai. Pad Thai. Pad Thai yapıyormuş. Böyle yumurtalı erişte, sıcak bir teppanyaki tavası gibi direkt üstünde servis ediyorlar. Peki sıcakkanlı insanlar. Sevdim ama bak ben burayı temiz, renkli,
güzelmiş. Önceki çok kötüydü. Bu çok çok daha güzel ve keyifli gezmesi. Bakın burada şöyle mekanlar da var. Restoran kısmı burası, tezgahlar burası. Yani illa ayakta yiyeceksiniz diye bir şey yok. Balığınızı, etinizi artık ne isterseniz buradan seçiyorsunuz. Sonra sizin için pişiriyorlar. Restoranda afiyetle yiyorsunuz. Şimdi buradan bir şeyler yaptıralım, bir enerji alalım çünkü bayağı şekerim düşmeye başladı. Şöyle bir akşam yemeğiyle pazarda giriş yapalım. Üf ya, param olsa da ben alsam. O mekanda biraz et, biraz da tom yum çorbası söyledik. Biraz tırtıklayarak karnımızı doyurduk ama midemiz o kadar artık böyle 200 gram bir şey yiyerek doyuyoruz. O yüzden kaç gün, 45 gün mü oldu yollarda? Nereden baksan? Neredeyse 1,5 ay. Evet. Halbuki önceden bir oturuşta beraber 2 kilo et yiyen biz şimdi birer küçük tabakla doyuyoruz. Tabii yine tadarız bir şeyler ama gerçekten ikimiz de bunu fark ettik. Devam. Pazarları gezeceğiz. Sonra gece hayatının olduğu yerlere götüreceğim sizi. Ya bir de restoran çekti. Ben böyle izakayaları çok severim. Puanı da bayağı iyi. Yani tokuz ama yine de tatmak istiyorum. Bayağı da kalabalık dışarısı. Muhtemelen içeride yer varsa şansımızı deneyip gireceğiz. Etinden, balığından, tavuğundan her şeyi bulursun. Baksana böyle kömür ateşinde yapıyor fıstık gibi. Birkaç tane şiş deneyelim ya. Burada şey yiyeceğiz. Ben size Japonya'da anlatmıştım. Chicken tight. Arigato gozaimasu. Tam sokak lezzeti, esnaf usulü oldu. Dışarıya masalarımızı attık. Böyle oturuyoruz kardeşlerimle. Bakın o kadar uygun ki fiyatlar. Size tek bir örnek vereceğim. Chicken tight dediğim şey böyle yazılıyor. Bunu bulduğunuz yerde kömürde pişiyorsa yiyin özellikle. Ve 39 baht sadece. Geçenlerde biz bunu iyi bir restoranda yedik. 155 bahttı. O yüzden hani Tayland'da, Bangkok'ta bir akşam yemeğine yüzlerce dolar da verebilirsiniz. Böyle sokaklarda 10 dolara da karnınızı doyurabilirsiniz. Birkaç tane de şimdi bundan deneyimleyelim. Tavuğun derisine kadar satıyorlar. Daha neler var neler. Fiyatlar da genel olarak gayet uygun. İşte şöyle bir şey söyledik. Izgarada, kömür ateşinde tavuk yaptılar. Bakalım nasılmış. Çok severim bunu. Burada nasıl yaptılar göreceğiz. Geçerli not aldı mı? Harika ya. Bize bak kömürü, tuzu, limonu ver, her türlü doyarız. Toplum olarak çok fazla baharata, çok fazla marinasyona bence alışık değiliz. O yüzden benim tercihim böyle basit şeyler. Afiyet olsun. Tayland'ı özellikle Hangover, Felekten Gece filmi çok meşhur etti. İşte bugün en meşhur yerleri size göstermeye çalışacağım, anlatacağım da hepsine gidemesek bile zaman yetmez çünkü çok trafik oluyor. Yine Tuk Tuk'a bindik, en merkeze gidiyoruz. Tayland'ın, Bangkok'un en çılgın yeri Koh San Ro'da. Hadi bakalım. Bir yandan da hayatlar devam ediyor. Restoranlarda, sokak satıcılarında, masaj yapan yerlerde insanlar yaşam mücadelesi veriyor bu dev metropolde. Ya gece bu arabalarla gitmesi keyifli de gündüz hiç çekilmiyor. Aklınızda bulunsun. Çok sıcak oluyor çünkü ve hani takdir edersiniz buranın da en yoğun zamanı Ocak'tan Mart sonuna kadar aklınızda bulunsun. Sonraki dönemlerde yağmur, nem, sıcak çok fazla olabiliyor. O dönemlerde Grab'i kullanabilirsiniz. Aynı Uber gibi uygulama böyle serin serin gidebilirsiniz. Taksi uygulaması olarak. Yine 15 dakikada en merkezi yerlerden bir tanesine gideceğiz. Gold on my neck, got pearl on my wrist. 24K, you taste when I kiss. Always one above, I'm the best. No double when I light up the century, poses on fire. Taking the flick is worth more than your wire. Looking in the mirror, can you tell me who's flyer? Passing the baton to my own empire. Whoa, yeah, you know you wanna taste of my dome. Follow every move I make when it roam. You've been trying to fill a space that I own. Every lane that you try from a road. Who's that girl walking with that body T? She the type that Çarpacak. Allah aşkına yavaş sür. Gaz kesmezsen. Çarpıyor. Fast and Furious Bangkok. Abi kamyonla yarışıyor. Hiçbir güvenlik önlemi yok ki. Allah, hiç güvenli değil. Allah 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 Allah. Aa, böyle bir aşama girilir. Abi ne yapıyorsun ya? Gaz kesmez Serkan abi. Bir daha senin arabana binersem eğer. Hiçbir önlem yok, bir şey yok. Durmadı bile. 300 baht dedi. Verelim abimin 300 bahtını. Bahtı yolu açık olsun.
Vallahi bozuk yok abi. No have. No 500. 1000. Şu an Koh San Road'a geldik. Bangkok'tan daha ünlü yer burası. Gece saatlerinde çarşı karışıyor ve tecrübe etmeye başlayacağız. Burada yasaklı maddeleri Tayland serbest bıraktı. Her yer şu an felaket kokuyor. Daha yeni girmemize rağmen içiyorlar çünkü. Gençler 6 kişi binmiş. Küçücük bir tuktuğa. Hoş geldiniz. Böyle bir cadde burası. Gece insanlar burada barlara, mekanlara, işte yeme içmeye, yani daha doğrusu gece yapılacak ne ararsanız bulabileceğiniz mahalle olduğu için tercih ettiği bu semte geliyorlar. Ve özellikle filmlerde konu olmuş en ünlü yerlerden bir tanesi de bu cadde. Bir tane daha yer var. Onun da ismini söyleyeyim. Burada Nana Plaza ve Soy Cowboy diye bir yer var. Özellikle o filmlerde işte bütün o pis gece hayatının olduğu yerler oralar. Oraya gidip çekim yapamam zaten. Ama işte klaplar, aklınıza gelebilecek kötü klaplar. Birçok şeyin serbest olduğu yerler. Bura bir nebze daha çekilebilir, bir nebze daha düzgün yerler. O yüzden hani gelseniz de gelmeseniz de bence çok bir şey kaybetmezsiniz. Ama ben gelmişken göstereyim. Yine burada da bir dünya gece sokak yemekleri satan tezgahları görüyorsunuz. Bak burada asker polis var solumda. Şu an teftişe çıkmışlar. Turizmi denetliyorlar. Ama şimdi tabii Tayland'da ben size bir şey daha itiraf edeyim. Rüşvet de var. Yani bir gün motorla yakalanırsınız. Türkiye ehliyetiniz geçmez. O zaman ne demek istedim anlarsınız. Genelde de böyle 10-15 dolar rüşvet alır. Bunlar bile. Niye herkes onlarla fotoğraf çektiriyor ya? Böyle mekanların masa sandalyesine atıyorlar. Bu şekilde eğleniyorlar. Burada en ünlü yerlerden birisi. Şimdi telif hakkından dolayı müzikli yerleri çekmedim. Çünkü telif atar YouTube ve o yüzden insanlar orada hunharca eğleniyor. Bir yandan isterseniz masaj yaptırıyorsunuz. Bir yandan ister bar gibi yerde oturuyorsun, ister gece kulübünde. Her yerin her yerde olduğu 20'li yaşlarda bir nebze çekilecek ama 30'dan sonra asla kafa kaldırmayan bir yer. Zaten bu çılgınlığını bu kadar yansıtmasının sebebi de eğlenceli yerler olması. Sözde eğlence, gençlik ateşi. Tabi isterseniz bir yandan çok böyle kafanız güzel oluyor ya, gençsiniz hani içkiyi de veriyorlar size. Akrep bile yiyebilirsiniz burada, akrep. Bakın, gel Burçin kızların arkasında bak. Baksana. Allah'ım. Is it real? From Thailand. Tayland'da yakaladıkları akrebi böyle çıtır çıtır yiyorlar. Bu arada canlandığını düşünsene. Ya bir insan bunu neden yer, neden? Elli kıskaçlarına bak, yüzüne bak. Yılan da var burada bu arada. Ne var başka? Yılan da satıyorlar. Bakın bu yılan, şu yanındaki çekirge, bu tırtıl. Burada başka çekirgeler var. Tam sabah kahvaltısında böyle zeytin peynir çekirge yapmalık. Burada yine kurbağa satıyor. Burada tırtıllar var. Yani bizim evde pek yenmeyen ne ararsan burada var. Ne olduklarını ben de bilmiyorum. İnanılmaz. İşte bu 71 milyonluk nüfusu olan ülkeye yılda 40 milyon turist geliyor. Ve dünyada en çok turistin geldiği kent Bangkok. Yılda yaklaşık 26 milyon turist ağırlıyorlar. Ki pandemiden önce çok daha fazlaydı. İkinci sırada Paris, 3'te Londra, 8'de
İstanbul, 10'daysa Antalya var. İnsanlar buraya ya deniz, kum, güneş için ya böyle çılgın gece hayatı için ya da Asya'nın kültürünü yaşamak için geliyorlar. Herkes kendinden bir parça buluyor. Diyelim ki bir gün Bangkok'a geldiniz ki ben size sonraki bölümde harika bilgiler vereceğim. Çok daha güzel yerler gezeceğiz. Hatta rooftop barlara çıkıp kenti izleyeceğiz. Yüzen pazarlara gideceğiz. O daha keyifli olacak. En az böyle 2-3 gün kalacağınız şekilde gezi planı yapmanızı öneririm. Ama gece hayatı buralarda bu şekilde. Yani ya çok çılgın ya çok sıkılacağınız şekilde. O yüzden mesela biz şimdi sakin bir yer bulduk. Böyle Burger King'in yanında oturup biraz sessizliğin keyfini çıkartıyoruz. Az önceki gördüğünüz yerler hakkında yorumu siz yapın. Bilmiyorum beğendiniz mi beğenmediniz mi ama Tayland, Bangkok'un gerçekleri bu şekilde ki çok kapatarak, çok gizleyerek ve limitli bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi size bir sokak daha göstereceğim ama bakın insanlar ne yazık ki böyle kaldırımlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu ülkedeki insanlar günlük 5 dolar aslında yaşamaya çalışıyorlar. Gerçek Tayland kesinlikle Bangkok'taki gökdelenler, lüks mekanlar, şaşalı hayatlar değil. Gerçek Tayland'ı size önceden çok gösterdim. O yüzden aslında burası öyle çok da gelişmiş bir sosyal devlet kesinlikle değil. Burası da diğer sokakları. Burada da yine bir dünya barlar, sokak yemekleri satan yerler var. Burası mesela güzel bir canlı müzik yapan mekandır. Direkt az önceki sokağın bir arka sokağı. Böyle gelip güzel müzikler dinleyip keyif alabilirsiniz. Ben daha önceden buralara çok geldim. Bir sürü bölümünü yaptım. Açıklamaya hepsini playlist olarak koyacağım. Onları izledikten sonra Tayland'ı çok rahat gezersiniz. Benden size öneri dostlar. Tayland'a yolunuz düşerse onlara başvurun. O yüzden de arkada ben. Yine de her şeye rağmen farklı bir yer. Bu sokak kesinlikle daha nezih, daha sakin, daha keyifli. Bak insanlar daha geniş caddelerde rahat rahat nefes alarak eğleniyorlar. Az önceki felaket bir kaostu. Bu abim de böyle bir şey satıyor. İnanın hiçbir fikrim yok. Sosise benziyor ama pek muhtemel domuzdur. Ya ben size çoğu şey çekemiyorum. Arka planda bir dünya şeyi var. Hani ekran bir yere kadar çekebiliyor. Bak şurada mesela ablam bir hayat derdinde tavuk kanadı satıyor. Bu şekilde kızartmış sarımsaklı. Böyle yiyebiliyorsunuz. Burada da şeker kamışı suyu sıkıyorlar. Bunu şu makinenin içine koyuyor. Buradan şeker kamışının suyunu içebiliyorsun. Burada kokonatçı Bahar abla var. Şurada sağda canlı müzik yapan yine güzel bir yer var. Burada yine döner satıyorlar. Döner çok meşhur ya. Chicken kebap diye satıyorlar burada. Bak mesela bunu dünyada kaç yerde görebilirsin? O kadar yer gösteriyorum. Kaos, gece hayatı, mekanlar. Bir yandan da isterseniz yolun kenarında böyle masajınızı yaptırıyorsunuz. Saati de 300 bahtmış. Yani yaklaşık olarak 10 dolar. 10 dolara bir saat masaj. Yorumu siz yapın. Türkiye'de bu niye yok ya? Biz Fethiye'de yaşıyoruz. Hani Fethiye'ye ileride belki böyle bir şey açarım. Sırf görüp de hani bizde niye yok diye. Bence gayet keyifli. Birçok insan da kullanır diye düşünüyorum. Siz alır mıydınız mesela böyle masaj? Ama 10 dolar olmazdı muhtemelen de. Hadi ayağınız alırsın. Sizi 15'e bırakırım. Burada daha çok ama barlar ve canlı müzik var. Bitmiyor. Sabaha kadar burada eğlenirler. Yani 7/24 neredeyse 12 ay turizmin de olduğu bir yer. O yüzden Tayland'da her şey turizm odaklı. Birçok her yerde nokta olarak söylüyorum. Kuzeyi, güneyi, adalar fark etmez. Bu manzaraların çok benzerini görebiliyorsunuz. Allah'ım timsahı direkt soymuş. Bakın buradan parçayı alıyorlar. Timsah etini şurada canlı canlı pişiriyor. Ah, bu şekilde beyaz tavuğa benzeyen bir eti var ama çok kötü kokuyor. Timsah eti ben bir kere denedim. Sizin de pek seveceğinizi düşünmüyorum.
Evet, bu bölümün sonuna geldik. Çünkü yarın erken kalkıp size kapsamlı bir Tayland vlogları hazırlayacağım. Aslında burada bahsettiğim asıl fuhuşun döndüğü yerler var. Ben oralara da gittim. Biraz çektik de ama ben oraları çok böyle detaylı size gösterip anlatamam. O yüzden Tayland böyle bir yer. Geceleri özellikle çıldıran bir yer ki saat şu an daha anca 12 olacak. Ben size birçok şeyi göstermiyorum ama ucundan en azından rehber olsun diye belli başlı yerlerimi anlattığımı düşünüyorum. Bir gün olur da Bangkok'a gelirseniz açıklamaya bıraktığım bütün önerilerimi dikkate alın. Buna göre gezin. O yüzden bildirimleri açın. Kanala abone olursanız dünya turumdan böyle gittiğim her yerdeki gezi rehberlerime arkadaşlar ulaşırsınız. Böyle bir yerde sürçülisan ettiysek affola. Ben elimden geldikçe anlatmaya çalıştım. Tayland'ın gerçek yüzleri ne yazık ki iyisiyle kötüsüyle bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.